Merhaba, ben psikolog Şahin Uçar. Cinsel ilişkiyi taklit etmeyen her tür mastürbasyona travmatik mastürbasyon sendromu diyebiliriz. Mastürbasyon kişinin kendi kendini tatmin etmesidir. Mastürbasyon yapmayı yanlış şekilde öğrenmiş ve gerçek cinsel ilişkinin provası gibi değil de yanlış şekillerde devam ediyorsa ve bu alışkanlığa dönüşmüşse buna travmatik mastürbasyon sendromu diyoruz. Erkek mastürbasyonu klasik olarak şöyledir. Penis başı ve yumurtalıklar civarını kayganlaştırıcı ile aşağı yukarı sıvazlama, dokunma, okşama gibi dokunuşlarla genellikle boşalma ortaya çıkana kadar yapılan dokunmalardır. Gerçek cinsel ilişkinin kendi kendine yapılan halidir. Gerçek cinsel ilişkinin prova edilmesidir. Gerçek cinsel ilişkide penis-vajina birlikteliği sırasında kadın cinsel organının ıslaklığı sonucunda ileri geri hareketleriyle cinsel ilişki sürdürülür. Kendi kendine yapılan mastürbasyon ise gerçek cinsel ilişkinin provası olduğu için vajinanın ıslak ortamını kayganlaştırıcı ile sağlayabiliriz. Geleneksel mastürbasyon ile ilgili YouTube sayfamdaki diğer videolarımı da izlemenizi öneriyorum. Travmatik mastürbasyon sendromu 1998 yılında bir cinsel problem olarak tanımlanmadan çok daha uzun zamanlardır yapıldığını biliyoruz. Ancak 1998 yılından bu yana travmatik mastürbasyon sendromunun diğer cinsel sorunlara yol açabilen bir sorun da olduğu tanımlanmıştır. Travmatik mastürbasyon sendromu bazı erkeklerin yatağa, yastığa, sert zemin gibi yerlere sürtünmesi gibi çeşitli yanlış şekillerde yapılan mastürbasyondur. Tuvalette, banyoda hızlı yakalanma korkusuyla yapılan mastürbasyonu da travmatik mastürbasyon sendromu olarak değerlendirebiliriz. Pantolon ve iç çamaşırları çıkarmadan, doğrudan penise dokunmadan yapılan zorlayıcı, sürtünmeci, baskıcı mastürbasyon da travmatik mastürbasyon sendromudur. El ile mastürbasyon yaparken penisi sıkarak, baskı yaparak, penisi boğarak ya da hızlı yapılan mastürbasyonu da travmatik mastürbasyon sendromu olarak değerlendiriyoruz. Cinsel oyuncaklarla erkeklerde penise, kadınlarda klitorise ve vajina içine uygulanan titreşim veren vibratörler ve benzer teknolojik ürünlerle yapılan mastürbasyona da travmatik mastürbasyon sendromu diyoruz. Artık travmatik mastürbasyon sendromunun ne olduğuna dair bir fikrimiz oluştuğuna göre cinsel yaşamımızı nasıl etkilediğine ve tedavisinde neler yapılabileceğine dair bilgiler vermek istiyorum. Travmatik mastürbasyon sendromu yaşayan erkeklerin anorgazmi yani cinsel ilişkide boşalamama ya da çok geç boşalma sorunları yaşayabildiklerini biliyoruz. Bunun tam tersine erken boşalma sorunları yaşamalarına sebep olabilir. Sertleşme sorunları, zevk alamama, vajinayı hissedememe ve anal seks isteği duyabilirler. Sürtünerek, zorlayarak, baskı yaparak, boğucu dokunuşlarla mastürbasyonu yapan bu erkekler için vajinal seks farklı ve zevk alınamayan bir tablo yaratır. Doğası gereği daha sıkı ve kuru olan anal yolla cinsel ilişki isteklerini belirtebilirler. Travmatik mastürbasyon sendromu yaşayan erkekler şöyle söyler. Vajinayı hissetmiyorum. Vajinada sertliğimi kaybedebiliyorum. Vajinada boşalamıyorum veya çok geç boşalıyorum. Vajina sulu, ıslak ve gevşek. Bana kuru ve sıkı bir vajina lazım. Travmatik mastürbasyon sendromu yaşayan bir erkeğin eşi bu durumu şöyle dile getirir. Eşim beni anal sekse zorluyor. Eşim vajinamın bol olduğunu, hiçbir şey hissetmediğini, vajinamın daraltılması gerektiğini söylüyor. Eşim vajinama boşalamıyor. Penisini çıkarıp yatağa, yorgana ya da bacağıma, kalçama sürterek boşalabiliyor. Eşim çok geç boşalıyor. Eşim hiç boşalamıyor. Eşim cinsel ilişki sırasında vajinamı sıkmamı istiyor. Travmatik mastürbasyon yöntemleri ile orgazm olarak cinsel doyumu sağlayan bireyler normal vajinal ilişkiden haz alamazlar. İsteksizlik, erken boşalma, boşalamama, sertleşme kaybı ve cinsel tatminsizlik nedeniyle cinsel ilişkiden sonra mastürbasyon yapma çabasına yönelebilirler.
cinsel ilişkiyi doyurucu bulmazlar ve alışageldikleri gibi mastürbasyon yaparak doyum bulma yolunu ararlar. Bu durum aynı zamanda eşler arasındaki cinsel ilişkinin sıklığını da azaltır ve evlilikte cinsel deneyimi kısıtlayabilir. Böyle bir erkeğin karısının ise muhtemelen ilk aklına gelen şey kendini suçlayıp bu durumun nedeni olarak kendini suçlamasıdır. Ancak kadın ile doğrudan ve dolaylı olarak travmatik mastürbasyonun ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Travmatik mastürbasyon yöntemlerini kullanarak cinsel doyum yaşayan bir erkek çoğu zaman vajina içine boşalmak yerine içinden çıkarak yatağa, yastığa ya da eşinin bacağına sürterek boşalmayı yaşar. Yüzük oyun mastürbasyon yapan erkeklerin %60'ı cinsel ilişkilerinin çoğunda anorgazmi yani boşalamama veya geç boşalma sorunundan şikayet ederken sırt üstü uzanmış şekilde mastürbasyon yapan erkeklerin %4'ü bu tarz şikayetlerde bulunmaktadır. Travmatik mastürbasyon sendromunun tedavisi var. Bunun için deneyimli bir terapist eşliğinde sabırlı bir terapi süreci geçirmek önemli. Kişinin yaşam örüntüsüne göre bazı değişiklikler yapılarak bir terapi planlanır. Ben kendi kendime neler yapabilirim şeklinde çok sayıda soru alıyorum. Bunun için temel bazı kurallar olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi sizinle bu temel uygulamaları paylaşmak istiyorum. Öncelikle travmatik mastürbasyon sendromu olarak biraz önce açıkladığım tarzlarda mastürbasyon yapmayı bir kenara bırakmak gerekiyor. İlk adım tamamen ve tam olarak artık bu şekilde mastürbasyon yapmayı bırakarak doğru bilinen ve geleneksel olarak yapılan mastürbasyon yöntemiyle mastürbasyon yapmaya başlamalısınız. İkincisi, hatırlatmakta yarar görüyorum. Erkek mastürbasyonu klasik olarak şöyledir. Penis başı, penis ve yumurtalıklar civarını bolca kayganlaştırıcı ile aşağı yukarı sıvazlama, dokunma, okşama gibi dokunuşlarla genellikle boşalma ortaya çıkana kadar yapılan dokunmalardır. Gerçek cinsel ilişkinin kendi kendine yapılan halidir ve önceleri zevk alamadığınızı söyleseniz de sabırlı bir süreç olduğunu akıldan çıkarmadan uygulamalara devam etmek gerekiyor. Üçüncü adımsa haftada sadece 3-4 defa geleneksel mastürbasyon yöntemiyle mastürbasyon yapmalısınız. Bir tarafta eski alışkanlığınızı tamamen ortadan kaldırarak diğer taraftan yeni bir cinsel alışkanlığa yöneliyorsunuz. Ve bu sırada mastürbasyon yapma sıklığını azaltarak cinsel arzu ve isteği artırma yoluna gitmiş olacağız. Dördüncü adımda en az bir ay boyunca kişi yeni alışkanlığını deneyimledikten sonra bir diğer aşamaya geçebilir. Bu aşamada yanlış ve abartılarak öğrenilen cinsel bilgilerin doğrularıyla yer değiştirilmesi aşamasıdır. Bu süreçte doğru kurumlardan ve uzmanlardan ve kitaplardan doğru cinsel bilgiler öğrenilmesi gerekiyor. Beşinci adımda son aşamada ise istenilen, öğrenilen bilgilerin uygulanması sürecidir. Erkek eğer evli ise eşiyle birlikte uygulayabilecekleri bazı alıştırmalar yapılabilir. Birlikte mastürbasyon yapılabilir. Çiftler birbirlerine mastürbasyon yapabilir. Eğer bekar bir erkek ise geleneksel yöntemlerle mastürbasyon yaparak zevk ve haz almaya odaklanabilir. Unutmamalı ki travmatik mastürbasyon sendromu vajinal cinsel ilişkiye girerek tedavi edilemez. Bu sorun yine mastürbasyon yöntemiyle değiştirilebilir. Yine unutulmamalı ki bekar bir erkekseniz ve travmatik mastürbasyon sendromu ile tatmin oluyorsanız bu durumu geleneksel mastürbasyona dönüştürmeniz gerekiyor. Yani gerçek bir cinsel ilişkinin provasının yapılmasından bahsediyorum. Ama eğer evli bir erkekseniz ve travmatik mastürbasyon sendromunu uygulayarak cinsel tatmin yaşıyorsanız öncelikle geleneksel mastürbasyon yöntemine dönüştürmeniz gerekiyor. Fakat bu da yetmez. Çünkü siz evli bir erkeksiniz ve eşinizle vajinal cinsel ilişkiye girerek karşılıklı cinsel doyuma odaklanmalısınız. Yine unutmayalım ki evlilikte cinsel yaşam olmazsa olmazdır. Yanlış mastürbasyonu doğrusuyla değiştirmiş olabilirsiniz. Ancak evlilikte mastürbasyon yapmak çift olarak
cinsel ilişkinizin sıklığını ve cinsellikten aldığınız doyumu azaltıyorsa, evlilik ilişkinizde sorun yaratıyorsa mastürbasyonun artık zararlı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu açıklamadan sonra şöyle özetlemek istiyorum. Evliyseniz travmatik mastürbasyon sendromu geleneksel olanı ile değiştirmek size iyi gelecektir. Fakat artık evli olduğunuzu ve eşinizle doyumlu cinsel ilişkiye dönmeniz de gerektiğini akıldan çıkartmamak gerekiyor. Bu nedenle terapinin diğer bir aşamasına geçmelisiniz. Mastürbasyonu nadirleştirerek eşinizle doyumlu cinsel ilişkiye yönelmeniz gerekiyor. Ve tabii ki yıllarca süren yanlış alışkanlıklarınızı hemen değiştirmenin kolay olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Sonuç olarak travmatik mastürbasyon sendromu erkek cinsel sorunlarının önemli sebeplerinden birisidir. Bundan kurtulmak zaman, çaba ve istikrarlı emek vermeyi gerektirir. Kararlı ve istikrarlı olmalısınız. Cinsel perhiz uyguladığınız sürenin sonunda yeni ve sağlıklı mastürbasyonu öğreneceksiniz. Bu süreçte cinsel isteğiniz artacak ve doğru mastürbasyonu tekrarladıkça artık bu yeni alışkanlığınız oturmaya başlayacaktır. Ancak bu süreçte eski alışkanlığınızı bir kere bile uygulamamanız çok önemli. Bu alışkanlığınızın oturması için beyninizin bunu tekrarlamaya ihtiyacı var. Sağlıklı mastürbasyon tekniği yeterince pekiştiğinde aynı süreci eşinizle doyumlu cinsel birliktelikte de yaşamanız için mastürbasyonu çok nadir hale getirmeniz gerekir. Kendi kendinize mastürbasyonu sağlıklı hale getirmek için uyguladığınız yöntemleri eşinizle birlikte uygulamalısınız. YouTube sayfama abone olarak bildirimleri açabilirsin. Böylece yeni videolarımdan haberdar olabilirsin. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.